Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz berenin anlatımını yapacağız. Gayet şık, güzel bir model. Bakın şöyle çıtı pıtı, çok tatlı bir modeli var. Böyle bonnet bere şeklinde hazırladım. Yaklaşık olarak 9-12 aylık çocuklar için uygundur. Şöyle ölçülerini de vereyim size. Toplamda 18,5 santimlik bir ölçüsü var. Baş ölçüsü var. Videomun içerisinde yaşlara göre dağılımını gösteren bir tablo gösteriyorum. Bu orta kısmını yaparken o tablodan yararlanabilirsiniz. Ona göre istediğiniz ölçüde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım malzemeden bahsedeyim. Kar topu Baby One kullandım. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metre. Kodunu da isterseniz eğer K578 kodu var. Yarım yumak kullandım. Bundan fazla gitmedi. Tığ olarak da 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle birimi şöyle açayım, bakın. Şöyle de görün isterseniz. Gayet şık, güzel bir model oldu. Aynı zamanda bu bere için yelek de hazırladım. Bakın yeleğim de bu şekilde mevcut. Şöyle takım olarak hazırladım. Yine bunun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Hemen bu berenin alt kısmında açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan bakarak bu modelde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikisini şöyle yan yana koyalım. Bakın gayet güzel, hoş bir takım oldu. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Birimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle sihirli halka yaparak içerisine 3 zincir çekiyorum. Sihirli halka yapamayan arkadaşlarımız 4 tane 4-5 tane zincir çekip birleştirsinler halka şeklinde, sonrasında da içini doldursunlar. Evet, şimdi 3 tane zincir çektim. Bunun içerisine 12 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 tane trabzanımı yaptım. Şimdi birleştiriyorum. İpimi doluyorum 3 kere. 3 tane zincir çektim. Bakın hemen dibine hemen 3 zincirimin dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sırada 24 tane trabzanım olacak. 3. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Tekrar yanındakine 1 2. Hepsini tek tek, yani hepsine, bütün ilmeklerimin hepsinin üzerine ikişer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı yere tekrar trabzan. Yanındakine yine 2 tane trabzan. Yine yanındakine 2 tane trabzan. Tekrar yanındakine 2 tane trabzan. Yine yanındakine 2 tane trabzan. Şimdi sayalım trabzanlarımızı. Şuradaki zincirimi de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23 tane trabzan yaptım. Şimdi dibine de bir tane yapacağım. Sadece bu sırada dibine yapıyoruz. Üst sıralarda dip kısmına yapmıyoruz arkadaşlar. 24 tane trabzan elde etmiş oldum. Şimdi üst sıraya geçiyorum. 2 zincir çektim. 3 de çekebilirsiniz. 2 çektim. Hemen dibine bir tane trabzanımı yapıyorum. Bakıyorum şimdi yanında, bakın altta 2 tane batmış olduğum yer var. Böyle çift V şeklinde gözüküyor şu. Bunun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1
2. Bakın burada tek bir tane trabzan yapıyorum buraya. Bakıyorum yine altta bakın 2 tane yapmışım aynı yere. Buna 2 tane yine yapıyoruz. Bir aynı yere 2 tane. Bakıyorum yine tek. 1 2 yine aynı yere 2 tane yapmışım. Yani bir çift, yani çift demek aynı yere 2 tane yapmak demek. Bir tek, bu da aynı yere 1 tane trabzan yapmak demek. Bu şekilde alttaki V'lerimizin üzerine ikişer tane, aralara da bir tane olmak üzere sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine size trabzan sayısını vereceğim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bakın sıra sonunda hemen zincirimin dibine yapmıyorum. Birleştiriyorum burada. Şu anda 3. sıramı yaptım. Toplam trabzan sayısını sayalım. Zincirimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ve 35 tane trabzanım oldu burada. 4. sırayla devam ediyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. Yani zincirimin dibine. Bakıyorum yanındaki altta çift batmamışım boşluk. 2 tane trabzan yaptım burada yan yana. Ve altta 2 tane batmış olduğum yer var. Buraya yine 2 tane trabzan yapacağım. Buraya tek yapıyorum. Bakın yine burası tek. Altta 2 tane trabzan yapmış olduğum yer var. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. Yan yana 1, 2 trabzan. Altta çift batmış olduğumuz yerlere üstte de çift batıyorum. Yani 2 kere trabzan yapıyorum. Arada kalan tek yerlere de birer tane trabzan yapıyorum. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Berimizin orta kısmı bu şekilde ilerleyecek. Her sırada sadece bu V'lerin içerisine çift batıyoruz. Aralara tek. Mesela burada 2 tek, bir çift. Bir üst sırada 3 tek, bir çift şeklinde devam edecek. İstediğimiz ölçüye gelene kadar yapacağız arkadaşlar. Ben yaklaşık 9-12 aylık gibi yapmayı planlıyorum. O yüzden o ölçülere gelene kadar öreceğim. Sizlere de şimdi ölçüm tablosunu göstereceğim. Ölçüm tablosundan ekran resmi alarak kaç yaş ve ne kadarlık yapacaksanız ona göre yapabilirsiniz. Gerçekten bonet beremiz çok güzel. Aynı zamanda bonet beremin yeleğini de yapıyorum. Yine onu da bulabilirsiniz beremin açıklama kısmında. Linkini ekleyeceğim. Takım olarak yapıp çocuklarınıza giydirebilirsiniz. Satışını yapabilirsiniz. Evet, şimdi birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. sıramızda bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi şöyle koyuyorum. Bakın bunu ölçerken şu şekilde ölçmemiz gerekir. Şu anda 9 santim, 8,5-9 santim. Şimdi ben size ölçüm tablosu vereceğim. Kaç santim yapmamız gerektiğini. İsterseniz şöyle bir ekran görüntüsünü alın bunun. Evet, ben baş çevresine
14,3 olana kadar yapacağım. Baş çevresi dediğim şu az önce ölçtüğüm kısım arkadaşlar. 14,3 olana kadar öreceğim. Sizlerde kaç santim, mesela 1 yaş yapacaksanız eğer 15 santim, 2 yaş yapacaksanız 15,3 santim gibi, o şekilde buradakine göre yapıp ilerleyebilirsiniz. Sizler de örün, ben de öreyim. Sonrasında örneklik kısmımızla devam edelim. Arkadaşlar ben beremin orta kısmını bitirdim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada tamamlamış oldum. En son sıramda bakın 2 artırma yeri arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane tek var. 5 tek bir çift şeklinde sıramızı bitirdik. Şimdi toplam ölçümde 14,5 santim benim için yeterli bir ölçüdür. Şimdi son sırayı beraber gidelim. Son sırada hiçbir artırma yapmayacağım. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Dibine trabzan olarak batıyorum. Hepsine tek tek batıyoruz arkadaşlar. Trabzan yapıyoruz. Artırma yok. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında da artık berimizin örnekli kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi isterseniz sıra sonuna kadar gelelim. Bakın hepsine tek batıyorum. Tek trabzan. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda dibine batmıyoruz. Şöyle birleşimimizi yapacağız. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bonek berimizde şu arka kısmının ayrımını, yani arkaya gelecek olan kısmın ayrımını yapmamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şu kısım benim ortaya kalsın istiyorum. Yani önde yanda olsun istemiyorum. O yüzden bu taraftan ve bu taraftan aynı eşit sayıda trabzan bırakacağız ve işaretleyeceğiz. Şimdi burada artırma yerimiz var. Bakın şu artırma yerimiz var. Şu artırma yerinin hemen üzerine bir tane işaret koyuyorum. Tam bakın gözüküyordur inşallah. Şu artırma yerini takip ediyorum ve şuraya işaretimi takıyorum. Daha sonrasında şimdi bakıyorum buradan diğer tarafa doğru kaç tane ilmeğim var. Bunu da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. 7 zincirimle birlikte 7. Şuradan sayıyorum. Zincirim hariç 7 arkadaşlar. Tekrar sayalım. 1. İşaretimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Burada da yine eşit sayıda ayırıyorum. Şöyle tekrar bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Toplamda 14 tane ilmeğim oldu. 14 tane ilmeğim, birer tane daha bu tarafa kayacağım arkadaşlar. 15, 16 tane ilmeğim olsun. Biraz gözüme dar gözüktü. Şöyle. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bakın. Şimdi şunu ortalamış oldum. Bunu burada kesmek yerine isterseniz kesebilirsiniz ipinizi. Ben şöyle bir zincir çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle şöyle kaydırarak bakın. Şu işaretimin olduğu yere kadar geleceğim kaydırarak. Evet. İsterseniz ipinizi de kesip direkt buradan da takabilirsiniz. Şimdi bunu çıkarıyorum. İpimi doluyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Şöyle şuraya da kaydıralım. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyorum. Evet, bir, iki tane atlıyorum. Üçüncüye 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4,
5. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Sadece başta 2 tane atladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. Tekrar ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. İpimi doladım. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Evet, tekrar 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Tekrar ipimi doladım. 3 tane atladım. Dördüncüye bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 5 trabzan, 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Şimdi bu şekilde şu işaretimi takmış olduğum yere kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada söylemek istediğim arkadaşlar, eğer 3 aralarda boşluklar 3 bıraktığımda sona geldiğimde şu başlangıçta ne ile başladıysak 5 trabzanla başladık. 5 trabzanla bitirmemiz gerekiyor. Eğer denk gelmiyorsa şu araları 2-2 bırakabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Hani 2-3 karışık bırakabilirsiniz. Ben bazı yerlerde o şekilde yaptım. 3 bıraktığım oldu, 2 bıraktığım oldu. O şekilde şu sonunu ayarlamaya çalıştım. Şimdi en son üçgen 1, 2, 3 tane atlıyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi zaten başlangıçta sonda 2 taneydi. Benim işaretleyicim buradaydı. Bir tane bu tarafa kayabilir. Önemli değil. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzanımı yaptım. Evet, bunu şöyle düzenli bir şekilde örneğimizi yerleştirdik. Dediğim gibi eğer bu kısma denk gelmiyorsa, üçgen denk geliyorsa buralarda bazı yerlerde 2 bırakabilirsiniz, bazı yerlerde 3 bırakabilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. Yani hepsini bir yerde değil de farklı farklı yerlerde yaparak bu sona bunu getirebilirsiniz eğer trabzanla başladıysanız. Evet, şimdi döndüreceğim. Bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. Şimdi bunun üzerine burada 5 tane dolgum var. Bunun 1, 2, 3. trabzanının yani tam ortasındaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın burada 5 tane dolgum var. Tam ortasındaki trabzanımın üzerine bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yaptım. Burada yuva oluşturdum. Şimdi buradaki yuvamın üzerine de 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi doluyorum. Yine buradaki bu beşli dolgumun tam ortasındaki yani 1, 2, üçüncüsünün üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şuradaki yuvamın üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şuradaki dolgumun tam ortasındaki yani 3. trabzanımın üzerine yuva yapıyorum. Bir trabzan yaptım, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Ve bu yuvamın içerisine de 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3,
4 ve 5. Şuraya da 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar dolgumu yapıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonundayım. Buradaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Başta ve sonda birer tane trabzanımız olacak. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Dibine trabzan yapıyorum. Evet, burada şimdi yuvam var. Yuvama 5 tane trabzan. Buradaki 5 trabzanımın üzerine de tam ortasına bir trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şu yuvamın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapacağım arkadaşlar. Yaklaşık 18 santim kadar öreceğim ben bunu. Hangi kısmı ölçeceğimi şimdi size göstereceğim. Şöyle 2, 4 ve 5. Şuradaki üçgenimi de yapayım. V'mi de 2 zincir. Evet. Şimdi bakın. Bu şekilde ilerleyecek. Şöyle. Ölçeceğim yer şu kısım. Bu kısım 18 santim olduğunda, yani şöyle olduğunda berem bitmiş olacak. Sonrasında kenarının ve bağcıklarının yapımıyla beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi sizler de örün, ben de öreyim. Sonrasında devam edelim. Arkadaşlar, ben berimin bu örnekli kısmını tamamladım. Şöyle ölçeyim. Bakın kaç santim yapmışım. Tam baştan itibaren 18 santim ördüm. Örnekli kısım 10 santim. Şöyle sıra sayısını da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sırada örnekli kısım var. Şimdi burada kenar döneceğiz artık. Hem bağcıklarına hem de kenarını yapacağız. Evet. Şimdi bakın, kenar kısmındayım. Şimdi zincir çekiyorum. Şöyle uzunca çekerken de sayacağım. ...70 tane zincir çektim. Benim zincirim şöyle benim için yeterli. Evet, şimdi bunun üzerine sık iğne ile gideceğim arkadaşlar. Daha kısa isterseniz eğer daha kısa çekin. Daha uzun isterseniz daha uzun. Ben böyle bir fiyonk yapacak şekilde bazının altını hani bağlayıp fiyonk yapacak şekilde çektim. Evet, şimdi bu şekilde zincir de sık iğne de yapabilirsiniz. Veya şimdi başka bir yöntem daha sizlerle paylaşacağım. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapın arkadaşlar. Batıyorum. Çektim. İçinden çıkardım. Her bir zincire birer kere bakın içinden çıkarıyorum. Yani kaydırma tekniğini yapıyoruz. Bu da bir kordon gibi olmuş olacak. Her bir zincire batıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. Hangisini isterseniz tercih ederseniz bu şekilde yapın. Ben bunu tercih ettim. Şu anda bunu yapacağım. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yaparak ilerleyelim. Dibe kadar indim. Hemen şöyle bakın,
şuraya sık iğne ile bağladım. Devam ediyorum. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu boş kısımlara doğru gidiyorum. Şu kısma, yani başın arka kısmına doğru ilerliyorum. 3 zincir çektim. Şu sık iğne yapmış olduğum yere sık iğne olarak batıyorum. Şimdi şunu atlıyorum. Bakın şu öndekini atlıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Tekrar şuraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne ile batıyorum. Yani burada tomurcuklar oluşturmuş olduk. Şimdi şuraya batıyorum. Bir sık iğne. Şunu atladım. Şöyle çok bitişik olsun istemedim tomurcuklarım. 1, 2, 3. O yüzden hani biraz belli aralıklarla yapın. Bakın şunu atlıyorum. Şuradaki ilmeğimi atlıyorum. Şunu yarıyorum şöyle. 1. Şuraya batacağım. 2. Şunu atlıyorum. 1. Yarıyorum. 2 sık iğne. 1, 2, 3. Ve aynı yere tekrar sık iğne. Evet, şöyle göstereyim. Bakın şuna batmıyorum. Şöyle belli aralıklarla yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar sık iğne. Şimdi şunu atladım. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum ve tomurcuk yaptım. Bir atladım. İkinciye sık iğne. Çok sık örmeyin. Şuraya da sık iğne ve 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı yere olarak batıyorum. 1 atlıyorum. Şurası bizim kaydırma yapmış olduğumuz yer. O yüzden biraz batmakta zorlandım. Evet. Bir. Bakın bunu atladım. Buraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar tomurcuğumuzu yapıyoruz. Şuraya batmıyorum. Şöyle şu kısma geldim. Şuraya batıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar sık iğne. Buna batmıyorum. Şuraya geçiyorum. 1, şuna batmıyorum. Şunu yarıyorum. 2, 1, 2, 3. Ve tomurcuğumuzu yaptık. Batmıyorum. Yanındakine battım. Batmıyorum. Şunu yarıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere sık iğne. Evet, şimdi sık iğne ve şuraya da bir sık iğne, tam dönüşüm. 1, 2, 3 zincir, hemen buraya da tekrar aynı yere sık iğne. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne, bir atladım. İkinciye sık iğne, 1, 2, 3 zincir. Aynı yere sık iğne. Bir atlıyorum. İkinci sık iğne. Şu yuvamın içerisine de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sizinki nasıl denk gelirse arkadaşlar. Yani hep bir atlıyoruz. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum. Evet, şu kenara kadar, şuraya kadar. Şurada bağcık yapmayı unutmuşum. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Şurada bağcık yapmayı unuttuk. Evet. Şuraya
sık iğnemizi yaptık. Bakın tam dönüşte bağcımızı yapıyoruz. Burada 70 tane zincir çekmiştim. Burada da yine 70 tane zincir çekeceğim. Üzerine kaydırmayla ineceğim. Eğer siz sık iğne yaptıysanız 6, 8 sık iğne yaptıysanız sık iğne ile inin. 12 yapalım o kısmı. Evet, yaptık. Hemen şöyle dibine sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine geçtim, atlamadım ve buraya 3 zincir çektim. Kaydırmamı yaptım. Sık iğnemi yaptım tekrar. Evet, bir atlıyorum. İkinciye sık iğne, bir atladım. İkinciye sık iğne, 1 2 3 zincir. Aynı yere trabzan. Bir atladım. Yuvaya sık iğne, bir atladım. İkinciye sık iğne, 1 2 3. Aynı yere sık iğne. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Bu baş kısmını da bitirelim arkadaşlar. Sonra da beremizin son halini bir bakalım nasıl olmuş. Sıra sonuna geldim. Şöyle sıra sonunda şu kısmı kaydırmayla yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi de kopardım. Arkada ipimizi yürütelim, yok edelim. İlmeklerin aralarından evet, biraz uzunca gizlersek eğer sonradan hem sökülmesini engellemiş oluruz. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde, bu şekilde. Evet, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Çok tatlı, çok şık bir bere yapmış olduk arkadaşlar. Umarım kolaylıkla sizler de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.